Bazı insanlar vardır, odaya girdiğinde konuşmasına gerek kalmadan hissedilir. Sesinde bir ağırlık, bakışında bir derinlik vardır. İnsan yanındayken yorulmaz, aksine toparlanır. Ve bu bir tesadüf değildir. Eğer bunun nedenini gerçekten öğrenmek istiyorsan, sonuna kadar dinle. Çünkü anlatılan şey sıradan bir motivasyon değil. Peki bu sadece bir his midir? Yoksa bunun ilmi asırlar önce yazıldı mı? İbn Sina der ki, insanın enerjisi, mizacın dengesi, yaşamsal ısının gücü ve nefsin iradesiyle yükselir. Bu tek cümle insanı ayakta tutan sırrı taşır. Ama bu sır aceleyle anlaşılmaz. İbn Sina'ya göre insan sadece et ve kemikten ibaret değildir. İnsan, beden ile ruh arasında kurulan ince bir dengedir. Bu denge bozulursa, insan yaşar ama diri değildir. Kur'an bu dengeyi bize şöyle hatırlatır. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Bakara Suresi 286. İbn Sina buna harareti gariziye der. Yani insanın içindeki yaşam ateşi. Bu ateş güçlü olduğunda insan canlıdır, zihni açıktır, sözü etkilidir. Ama bu ateş zayıfladığında, beden ayakta olsa bile ruh yorgundur. Kur'an bu yorgunluğun sebebini işaret eder. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Her insan aynı değildir. Çünkü her insanın mizacı farklıdır. Kimi ateşlidir, kimi sakindir, kimi derin, kimi hızlıdır. İbn Sina mizacı 4 ana yapıyla anlatır. Kan mizacı olanlar canlıdır, safra mizacı olanlar ataktır, balgam mizacı olanlar sakindir, sevda mizacı olanlar derindir. Ama enerjisi yüksek insanlar tek bir mizaca sahip olanlar değildir. Enerjisi yüksek olanlar, mizacı dengede olanlardır. Ateşi vardır ama taşmaz. İbn Sina'ya göre enerji sadece bedende değildir. Enerjinin asıl kaynağı nefestir. Nefs, iradedir, niyettir, yön tayin etmektir. Bazı insanlar az uyur ama dağılmaz. Az yer ama yıkılmaz. İbn Sina der ki, nefs disiplinli değilse, beden güçlü olsa bile enerji dağılır. Kur'an bu iradeyi şöyle hatırlatır. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Bu yüzden bazı insanlar konuşmadan bile etki eder. İbn Sina buna ruhani tesir der. Kalbi huzurlu olanın varlığı yayılır. İçi karışık olanın ise enerjisi tükenir. Sürekli korku, bitmeyen üzüntü, vicdan yükü insanın yaşam ateşini söndürür. Ve şimdi yeniden o cümleye dönelim. İbn Sina der ki, insanın enerjisi, mizacın dengesi, yaşamsal ısının gücü ve nefsin iradesiyle yükselir. Yani mesele daha çok koşmak değil, daha çok çalışmak değil, mesele denge kurmaktır. Ve kendini tanıyan insan enerjisini kolay kolay kaybetmez. Birinci bölümde şunu gördük. Enerji sadece bedende olan bir güç değildir. Şimdi daha derine iniyoruz. Çünkü sorulması gereken asıl soru şudur. İbn Sina'nın yüzyıllar önce anlattığı bu hakikatler bugün bilimle çelişiyor mu, yoksa bilim geç de olsa aynı noktaya mı geliyor? Sonuna kadar dinle. Çünkü burada eski ile yeninin birleştiği yere varacağız. İbn Sina, insanın enerjisinden söz ederken önce yaşam ateşini anlatır. Harareti gariziye, yani hücre hücre insanı ayakta tutan içsel güç. Bugün modern bilim buna ne diyor? Metabolizma. Hücrelerin enerji üretmesi, vücudun kendini onarması, sinir sisteminin uyanık kalması. Aslında isim değişti ama anlatılan şey değişmedi. Yaşam ateşi güçlü olan insan hastalığa daha dirençlidir. Zihni daha berraktır.
bedeni daha canlıdır. Kur'an bu canlılığı şöyle hatırlatır. Sonra onu düzgün bir biçimde yaratıp ona ruhundan üfledi. Bakara anlam bütünlüğü. Yani insan sadece çalışan bir beden değil, canlı bir ruh taşıyıcısıdır. İbn Sina der ki, her insanın mizacı farklıdır. Modern bilim bugün ne diyor? Genetik yapı, sinir sistemi tipi, hormonal denge. Kimisi hızlı karar verir, kimisi yavaş ama derindir. Kimisi sosyal ortamlarda parlar, kimisi yalnızken güçlenir. İbn Sina'nın mizaç ilmiyle modern bilimin kişilik ve sinir sistemi tipleri aynı hakikati anlatır. Enerjisi yüksek olanlar, kendine uygun hayatı yaşayanlardır. Başkasının mizacına özenen değil, kendi dengesini bulanlar. Kur'an bu dengeyi şöyle hatırlatır. Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Ölçü bozulduğunda enerji dağılır. Şimdi daha hassas bir noktaya geliyoruz. Nefs. İbn Sina'ya göre nefs, insanın yön pusulasıdır. Modern bilim buna beynin karar merkezi der. Odak, irade, sabır, öz denetim. Bazı insanlar neden yorulsa bile dağılmaz? Neden zor şartlarda bile ayakta kalır? Çünkü nesleri dağınık değildir. Kur'an bu noktayı çok net koyar. Allah bir toplumu, onlar kendilerindeki olanı değiştirmedikçe değiştirmez. Yani dönüşüm içeriden başlar. Nefs güçlendikçe enerji dağılmak yerine toplanır. Ve şimdi çok az konuşulan bir noktaya geliyoruz. İbn Sina buna ruhani tesir der. Bugün bilim buna ne diyor? Duygusal bulaşma, ayna nöronlar, kalp ritminin çevreyi etkilemesi. Bazı insanların yanında neden huzur bulursun? Bazılarının yanında neden sebep yokken yorulursun? Çünkü enerji sadece içte kalmaz, yayılır. Kur'an bu hali tek bir cümleyle anlatır. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Huzur olan yerde enerji dağılmaz, derinleşir. Ve artık tablo netleşiyor. İbn Sina'nın ilmiyle modern bilimin verileri aynı noktada birleşiyor. Enerji daha çok şey yapmakla değil, daha doğru yaşamakla yükseliyor. Ve şimdi şunu sormanın zamanı geldi. Bu enerjiyi nasıl koruyacağız? Nasıl yükselteceğiz? Bir sonraki bölümde İbn Sina'ya göre enerjiyi yükselten en temel yolları konuşacağız. Ve bazıları tahmin ettiğinden çok daha basit olacak. Buraya kadar dinlediysen şunu fark etmiş olman gerekiyor. Enerji dışarıdan alınan bir şey değil. Ne daha çok kahveyle, ne daha hızlı yaşamakla, ne de kendini zorlamakla artıyor. Enerji, insanın kendisiyle kurduğu ilişkiden doğuyor. İbn Sina'nın yüzyıllar önce söylediğiyle bugünün bilimi aynı noktada birleşiyor. Dengesi olan insan tükenmez. Kalbi huzurlu olan çevresine yük olmaz. Nefsini tanıyan enerjisini boşa harcamaz. Ve şimdi bu noktada sana küçük ama derin bir soru bırakmak istiyorum. Sence insanın enerjisini en çok tüketen şey nedir? Kendi yaşadıklarını düşün. Yorgun düştüğün anları hatırla. Seni içten içe tüketen şey neydi? Bir kişi mi? Bir düşünce mi? Bir korku mu? Yoksa dengesini kaybettiğin bir dönem mi? Yorumlara sadece tek bir kelime yazman yeterli. Çünkü bazen insan yazarak fark eder. Eğer bu anlatım sende bir yere dokunduysa, kalbinde bir karşılık bulduysa, bunu başkalarının da duymasına vesile olabilirsin. Ve unutma, İbn Sina'nın dediği gibi, insanın enerjisi, mizacın dengesi, yaşamsal ısının gücü ve nefsin iradesiyle yükselir. Kendini tanıyan insan enerjisini kaybetmez.
Bu videonun altına yazacağın yorum, belki de bir başkasının kendini fark etmesine vesile olacak.